Şu anda olduğum yer buranın Adalet Sarayı olarak diye geçiyor. Az önce gördüğümüz yer bir genel evdi. Pompei'de olan bir zenginin evi. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Napoli'ye doğru yola çıkıyoruz ama ilk önce Napoli'yi es geçip Pompei'ye doğru devam edeceğiz. Pompei'yi göreceğiz. Pompei biliyorsunuz ki eski antik kentlerde en çok bozulmadan kalan yer. Çünkü üzerine işte yanardağ patlıyor, onlar böyle çöküyor. O yanardağın külleri o antik kenti koruyor. Bunu daha sonra buluyorlar vesaire. Şimdi onları detaylı anlatırım ama hani böyle kısa bir özet geçeyim dedim. Şimdilik bu kadar. Yolumuz Pompei'ye kadar devam edecek. Bir tuvalet kahve molası yapalım dedik ve şimdi yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi Pompei'ye geldik. Vezüv yanardağı patladıktan sonra çıkan bu gazlardan dolayı bu şehirde yaşayan insanlar ölüyor ve yanardağdan oluşan küller bu antik şehrin üzerine kaplıyor. Bir çoban burada bir şey buluyor. Bunu hemen işte devlete bildiriyor. Devlete bildirdikten sonra burayı bir araştırıyorlar. Bir bakıyorlar ki burada Pompei diye bir antik kent var. Şu anda da biz orayı geziyoruz. Bu arada Pompei antik kenti 3'te 1'i çıkartılmışlar. 3'te 2'si duruyormuş. Aynı zamanda insanların üzerine de küller kapladığı için şöyle bir şey gibi düşünün. Mumyalanmış gibi insanların şeyleri duruyor. Onları çıkartırken içerisine özel bir sıvıyla doldurmuşlar ve insanların nasıl gözüktüğünü, o küller altında nasıl gözüktüğünü vesaire çözmüşler. Onları da burada sergiliyorlar. Yani o insanları işte o sıvıyla doldurup müzenin içerisine koymuşlar, sergiliyorlarmış. Şu anda olduğum yer buranın Adalet Sarayı olarak diye geçiyor. Aynı zamanda Pompei kralının eviymiş zamanında. Böyle size ufak ufak tarihi bilgiler anlattım. İnşallah doğru şey yapıyorum. Çünkü böyle bazı şeyleri doğru söyleyemiyorum artık. Parasını siz bilirsiniz. İnanılmaz değil mi ya? Adamlar neler yapmışlar gerçekten. Binalar vesaire hala sağlam. Bu arada dünyanın en iyi korunmuş yerlerinden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi üzerine zamanla kül kaplıyor. O onu koruma görevi görüyor yani. Kül binaların üzerine, insanların üstünü. Daha sonra onları yavaş yavaş kazarak çıkarmaya başlıyorlar ve Pompei gezimiz devam ediyor. Az önce gördüğümüz yer bir genel evdi. O resimleri falan gördüğünüzde o resimlerin üzerinden orada insanlar seçiyorlarmış. Yani o resme ne görüyorsunuz? O odada o pozisyon uygulanıyormuş. Öyle bir tarihçesi var yani.
Şimdi buranın, yani Pompei'deki eskiden zenginlerin evi olan bir evi görmeye gidiyoruz. Bu arada evlerin içerisinde gerçekten ateş tuğlalar, işte ocaklar vesaire her şey düşünülmüş. Yani şu an bizim zamanımızda ne varsa onlarda hepsi var. Adamlarda bir tek elektrik yokmuş. Evet, şu an bu gördüğünüz yer Pompei'de olan bir zenginin evi. İlk girişte bir bahçesi var. Daha sonra şu arkamda gördüğünüz odaları ve ayrıca burada bir şöyle yeşil bir bahçesi de mevcut. Gerçekten çok güzel, çok iyi durumda, çok iyi korunmuş durumda. Bu arada Pompei'deki çoğu yer gerçekten orijinal. Yani hani mesela bu arkamda gördüğünüz duvarların hepsi orijinal şekilde kalmış durumda. Yerler, zeminler, aklınız alamıyor gerçekten ya, inanılmaz bir şey. Şu an bizim yaşadığımız devirdeki her şeyi adamlar yapmışlar buraya. Yani dediğim gibi sadece bir elektrik yok burada. Burası da evin mutfağı ve mutfakta kullanılan eşyalar. Bu da orijinal at arabası.
Napoli'ye geldik ve yağmur başladı. O yüzden şu an hem şemsiye altından hem de yağmurluk altından size konuşuyorum. İlk önce burada antikalarıyla meşhur kafe var. Cambrinus diye bir yer. Şimdi orada bir kahve içeceğiz. O sırada biraz dinleniriz. Ondan sonra Napoli'yi biraz gezmeye başlayacağız. Tekrardan selamlar. Yağmur var diye kapatmıştım ama şimdi hem kahvemizi söyledik hem de buranın meşhur olan Sofiella diye bir tatlısı var. İsmini umarım doğru söylemişim. İçi kremalı, ılık servis ediliyor. Bir de fındıklı kahvesi. Hemen size de gösteriyorum bunları. Şimdi tarihin en eski alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan Galleria Umberto'ya geldik. Biraz burayı geziyoruz. Hemen içeriki taraflarında böyle kahve içebileceğimiz, tatlı yiyebileceğimiz yerler var. Özellikle bir de limoncello deneyeceğiz. Hadi o zaman birlikte Galleria Umberto'yu gezelim. Bu arada diğer makinenin şarjı da bittiği için bunu da devam ediyorum. Görüyorsun ne zor şartlar altında çekimler yapıyorum. İtalya'nın güzel olmayan hiçbir yeri, hiçbir köşesi yok. Şu ana kadar gerçekten tüm beklentilerimi karşılayan bir ülke ve şehirler silsilesi olarak devam ediyor İtalya. Şimdi de burada biblolar çok önemliymiş. Yani dünyanın en pahalı bibloları burada yapılıp aynı zamanda da satılıyor. Şimdi size ve kendime onları göstermeye gidiyorum. Yakın çektiği için suratım nasıl böyle çıkıyor ama idare edin. Bazlama surat. Bazlama surat diye ben. Ve şimdi Napoli'nin en uzun alışveriş sokaklarından biri olan Via Toledo'dayız. Burası bizim bir tık böyle İstiklal Caddesi'ne benziyor. Kocaman geniş, istediğiniz her markayı burada bulabiliyorsunuz. Uzun, çok güzel ara sokaklarla bezeli güzel bir cadde. Geldiğinizde mutlaka uğrayın, zaten uğrarsınız yani. Bakın tüm işte Bershka'lar, Victoria's Secret'lar, Kazanovalar. Hepsi var. Napoli o kadar rahat ki İtalya'da balkonlara asılan çamaşırları Napoli'nin her sokağında görebilirsiniz. Şu an göremiyoruz çünkü yağmur yağıyor diye herkes çamaşırlarını içeriye almış. O yüzden biz de bunu size gösteremedik ama buralarda çokça görebilirsiniz. Burada o çamaşırları tam anlatırken ara sokakta gördük. Şimdi onun dedik böyle bir şey yapalım. Amca da böyle eğilip kameraya baktı. Şimdi evet, bakın çamaşırları göstereceğiz. Üzerine bir de branda şey yapıyorlar. Yani hani yağmur yağınca çamaşır ıslanmasın diye üzerlerine branda seriyorlar.
bana hiç tekin gelmiyor. Bana da gelmiyor. O yüzden biraz ona... Sanki birazdan İtalyan mafyası çıkıp hey durun üzerinizdekileri çabuk verin deyip böyle bizi soyacaklarmış gibi. İtalya'da kuru temizlemeci lazım olursa Napoli'de bu arada işte hava soğukken gelmenin avantajlarını yaşıyoruz. Biraz da olsa. Çünkü çok kalabalık değil. Normalde buraları bayağı kalabalık oluyor. Tıklım tıklım hınca hınç. Bir de ekstrada sıcak var tabi. Yazında bu caddelerde sokak partileri vesaire oluyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü dışarıda böyle şeyler var. Parti ışıkları falan asmışlar dışarılara. Burası da İtalya'nın 1 milyoncusu. Şimdi az önce buranın en iyi film pizzacısına gittik. Oradan pizza aldık, denedik. Gerçekten güzel bir pizza. Çok vaktimiz kalmadığı için şu an hemen otobüse koşmak zorundayız.